Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde navigasyon hareket sistemlerini göreceğiz. İlk olarak Viewport ekranımızın sağ üst köşesindeki navigasyon butonuna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi 3 farklı navigasyon sistemi seçenekleri mevcut. İlk olarak Orbit, ikinci olarak Fly ve üçüncü olarak da Walk seçeneği mevcut. Şimdi ilk olarak biz Orbit'ten başlayacağız. Fakat Orbit'i anlatmadan önce iki tane temel hareketimiz var. Bunları görelim. İlk olarak mouse'umuzun sağ kliğine basılı tutup ve mouse'umuzu döndürdüğümüzde Viewport ekranında da dönme işlemi gerçekleştiriyoruz. İkinci olarak da mouse'umuzun orta tuşunu ileriye ve geriye doğru hareket ettirerek ileri ve geri hareketlerini yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu iki farklı temel hareketimiz. Şimdi bunları Orbit, Fly ve Walk üzerinde inceleyelim. Şimdi ilk olarak Orbit seçeneğine tıklayalım. Şimdi Orbit'in mantığı şu şekilde çalışır. Mouse'umuzun bu imlecini ben nereye götürürsem ve oraya sağ kliğe basıp mouse hareketini yaparsam orayı referans alarak çevirir. Örnek veriyorum, ben şuraya yakınlaştım. Şurayı hedef aldım. Sağ tıkladım ve gördüğünüz gibi onun etrafında dönüş sağlar. Aynı şekilde şuraya bastım ve bunun etrafında dönmeye başlar. Gördüğünüz gibi Orbit sistemi mantığı bu şekilde çalışıyor. İkinci hareketimiz gene mouse'un orta, ileriye ve geriye hareket tuşu. Üçüncü bir seçenek de Shift'e basılı tutup mouse'umuzun sağ kliğini basılı tutuyorum ve sola doğru, yukarıya ya da aşağıya doğru hareketlerde pan işlemi gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi Orbit'in hareket sistemi bu şekilde çalışır. Şimdi navigasyon aracılarımızdaki Orbit'in altında da iki tane parametre bulunuyor. Bir tanesi Roll seçeneği, ikincisi de Mouse Speed seçeneği. Şimdi bu Roll seçeneği şu an gördüğünüz ekranı sağa ya da sola doğru yatırmamıza yardımcı oluyor. Örnek veriyorum, gördüğünüz gibi şu şekilde ya da bu şekilde dönüş hareketi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi ben buradan yeniden eski görünümüne geleyim. Ve ikinci olarak da mouse speed'e hareketimiz, buradaki döndürme hareketinin hızını oradan ayarlayabiliyoruz. Mesela bunu 8 yaparsam çok daha hızlı bir mouse hareketi gerçekleştirecek. Buradaki hızınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi ikinci seçeneğimiz de Fly seçeneği ve en çok kullanılan navigasyon aracı, çünkü bize çok rahat bir hareket sistemi sunuyor, çok özgür. Yani kendi projenizin içerisinde uçabilerek, yani modellerin içinden geçebilerek her şekilde hareket sistemini gerçekleştirebiliyor. Şimdi burada da mouse'umuzun sağ kliğine basılı tutup döndürdüğümüzde fark ettiyseniz headcam dediğimiz, yani baş kamerası gibi nereye döndürürseniz oraya döndürür. Yani rahat bir şekilde Orbit gibi çalışmaz, bir referans almaz. Bu şekilde dönüş hareketi sağlayabilirsiniz. İkincisi ise VASD tuşları ve bunlarla birlikte geriye, ileriye, sağa veya sola doğru hareket edebilirsiniz. Üçüncü seçeneğimiz de Q ve E tuşları. Q yukarıya doğru, E de aşağıya doğru bir hareket yapar. Şimdi gelelim dördüncü özelliğimize. Dördüncü özelliğimiz ise Shift. Shift hız demek. W, A, S, D'lerle kombinli çalışabilir. Yani Shift'e basıp veya S, D'lerle aynı zamanda hareket ederseniz hızlı bir hareket edersiniz. Shift'ten elinizi çektiğinizde mevcut hızınıza göre hareket eder. Aynı şekilde bütün kombinlerle çalışır. Beşinci seçeneğimiz de Space tuşu, yani yavaşlama. Shift'in tam tersi. Giderken Space'a basarsanız yavaş bir hareket yapar. Yani aslında oyun sistemi gibi frenleme işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi Fly seçeneğimiz de bu şekilde ve rahat bir şekilde WASD ile ve mouse'umuzun sağ kliğiyle bu şekilde gezme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi Fly seçeneğinin altında da
4 farklı parametre var. Bir tanesi movement speed, yani şu anki hani gezinme hızımız. Örnek veriyorum, ben bunu 123 yaptım ve gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyorum. İkincisi ise buradaki altitude dediğimiz bölüm bizim insan boyunu referans alır. Örnek veriyorum, ben buraya 1.65 yaparsam 1.65'lik bir insan ebatında görebilirim projelerimi. Ve buradaki roll ve aynı şekilde mouse speed daha önce gösterdiğim ayarlar. Şimdi gelelim son özelliğimiz Walk navigasyonu. Şimdi Walk navigasyonu biraz Orbit ve Fly'dan farklı. Walk seçeneği projelerimizde yürüme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Hani gerçek zamanlı sanal tur yapma imkanı sağlıyor Walk bize. Şimdi Walk seçeneği Fly ile aynı parametrelere sahip. Hız ve insan boyunu ayarlayabilirsiniz. Roll ve Move Speed seçeneği mevcut. Fakat Walk'taki farklı bir olay var. Walk navigasyonunu seçtiğiniz anda sahnenizde model ya da asetler bir collision'a dönüşür. Yani sınırlamaya. Şu an daha önceden bir yüzey oluşturdum, bir kutu oluşturdum ve bir kapı oluşturdum. Şimdi Walk seçeneği gerçek zamanlı gerçekten orada dolaşıyormuş gibi hareket etmemize yardımcı oluyor. Şimdi aynı şekilde mouse'umuzun sağ kliğine bastım ve V, A, S, D tuşlarıyla gidebiliyorum. Şimdi yavaşça ben bunu şöyle 3'e getireyim, düşürdüm. Şimdi yürüdüğüm zaman buradaki seçeneğe geldiğimde farkındaysanız artık gitmiyor. Sebebi şu: Walk seçeneğinde az önce bahsettiğim collision mantığı. Collision bir sınırlamadır. Çizdiğiniz model ve asetlere bir mesh yapısına göre sınırlama koyar. Örnek veriyorum, bu kapının içinden geçebilirim. Fakat bu modelin içinden geçemem. Ve bu şekilde projenizde duvar, kapı gibi bölümlemeleri bu şekilde sınırlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, bir müşterinizi projede gezdireceksiniz. Alan dışına çıkamazsınız bu noktada. Örnek veriyorum, şu an Walk seçeneği yeniden geri dönelim. Şimdi burada mesela uzay boşluğu var ve buradaki uzay boşluğundan normalde işte aset olduğu zaman çıkamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hareket edebilirsiniz. Walk seçeneği güzel. Zaten ileriki süreçlerde hem Walk hem de VR ile sanal turları D5 üzerinde göreceğiz. Gördüğünüz gibi navigasyon ve hareket sistemleri bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.